Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sıvı yağ ile un kurabiyesine rakip tuzlu kurabiye yapacağız. Bakar mısınız? Nefis bir lezzet ağızda dağılıyor. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı sıvı yağ. Ben sızma zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da olur. Zeytinyağı daha sağlıklı olduğu için kullandım. 1 tane yumurta, 3 tatlı kaşığı şeker. Korkmayın, kurabiyeniz tatlı olmuyor. Çok güzel bir denge sağlıyor. 1 tatlı kaşığı tuz, çok hafif tepeli, neredeyse silme diyebilirim. Ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Acı seviyorsanız hatta acı kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz. Hem renk veriyor hem çok şahane bir aroma ekleyecek. Ve 1 tatlı kaşığı da kekik ilave edelim. Almancası yanlış hatırlamıyorsam basilikum olmalı ama emin değilim. 1 tatlı kaşığı sirkemiz var. Onun içerisine 1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu ilave edebilirsiniz. Ben karbonat ekledim. Bakın, silme 1 çay kaşığı, burada dikkatli olun lütfen, çok olmasın. Köpürdüğü anda, yani aktif hale getirdikten sonra kurabiyemizin harcını ekleyelim. Bu çok önemli bir püf noktası. Karbonatı aktif hale getirmemiz lazım. Bunu sirkeyle yapıyoruz. Hem sirke biraz da kıyırlığı artırıyor kurabiyemizde. Hepsini güzelce karıştıralım ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Toplam un miktarımız 2, en fazla 2,5 su bardağı. Bende 2 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı tam denk düştü. Burada dikkatli olun lütfen. Önce bir tahta kaşıkla şöyle bir kabaca toparlayın. Sonra kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Böyle ilk başta size cıvık da gelse, siz biraz yoğurunca hani hamur kendini tutar. Yani gluteni salar ve tutar. Bakın, bu kadar ilave ettim. 2 su bardağının sonrasında ve hamur tam denk düşmüştü. Unda bütün malzemelerde dikkat ediyoruz. Bunu tekrar belirtiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde elimizin altında hafif dağılan ama orta yumuşaklıkta kendini de toplamış bir kurabiye hamurumuz var. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için ben ilk olarak hepsini cevizden biraz küçük, yani zayıf bir ceviz kadar bezeler alıp tezgaha diziyorum. Buradaki şekil yine size kalmıştır. Nasıl isterseniz öyle yapın. Ama bu kurabiye hamuru sıvı yağ ile yaptığımız için öyle çok fazla size özgürce şekil vermenizi sağlamaz. O yüzden ya top top yapın ya da benim gösterdiğim gibi, hani ben farklı bir sunum eklemek için farklı bir dekor yaptım. O şekilde yapabilirsiniz. Ve kurabiyelerimizi batırmak için susam ve çörek otumuz var. Bir tane bezemizi elimizde hafif oval yapalım. Bir tarafını komple susama batırıp yarıdan parmağımızı basarak yassıltalım. Yani yukarıdan baktığımızda kurabiyemizin bir tarafı susamlı, bir tarafı sade olmuş oluyor. Yani aslında çok minik bir dokunuş ama kurabiyenize güzel bir görsellik katıyor. Bakın, önce bir hafif oval yaptım. Oval olan bir kısmı susama batırdım. Daha sonra tam ortasına elimi basarak düzelttim. Vermiş olduğum bu malzemeden tam bir tepsi kurabiyemiz çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir bıçak yardımıyla kesmeden, sadece zarifçe dokunarak o susamın bittiği, sade yerin başladığı yere birer tane çizik atalım. Bu da ayrı bir görsellik ve güzellik kattı kurabiyemize. Ve kurabiyemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmeye gönderdik. Her fırın farklıdır. Bunu her zaman belirtiyorum. Bende tam 30 dakika pişti ve 30 dakikanın sonunda böyle mis gibi dağılmadan, yayılmadan, çatlamadan şahane bir kurabiyemiz var. Ve sıvı yağla yapmamıza rağmen. Hemen bir soğuması için tel alıyorum. Yani böyle ağzınıza atıyorsunuz sevgili arkadaşlarım, hemen dağılıyor. Sunum için hazırladım. Sizlere şöyle bir detaylıca gösteriyorum. Bu arada sunum hazırlarken kullandığım fincanların, tabakların markasını soruyorsunuz. Bunların hepsi antika, yani hepsinden bir tane var elimde. Onu da belirteyim. Şöyle bir gösterdim ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Tereyağsız tarif isteyen arkadaşlarım için sıvı yağ ile tuzlu kurabiye yaptık bugün. Şöyle gösterdim size. Görünüşü çok güzel. Bakın sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz bir un kurabiyesi diyebilirim. Böyle bir ağzınıza aldığınız anda helva gibi, un kurabiyesi gibi dağılıyor. Ama tabağa getirdiğinizde de şekli son derece sabit.
İnşallah yaptığınızda sizler de beğenirsiniz. Böyle bir de kaşıkla eziyorum ki siz kıvamını tam görün diye. Bölünce çünkü tam görünmedi. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.